Vergileri artırırsak devletin gelirleri de sürekli artar mı? Çoğumuzun aklına mantıklı gelen bu düşünce aslında her zaman doğru değil. İşte Laffer eğrisi tam da bu soruya cevap veriyor. Ekonomist Arthur Laffer 1970'lerde bu fikri popüler hale getirdi. Basitçe şunu söylüyor. Vergi oranı %0 olursa devletin geliri de sıfırdır. Bunda zaten hemfikiriz. Vergi oranı %100 olursa da devletin geliri sıfırdır diyor. Vergi oranı %100 olduğunda işte arttıkça da gelir artmaz diyor. Çünkü vergi oranı %100 olursa kimse çalışmaz, üretmez veya kayıtlı faaliyet göstermez. Çünkü kazancının tamamını vergiye verecek. Niye çalışsın adam? Onun yerine hiçbir emek göstermez. Demek ki vergi oranı arttıkça devletin gelirleri önce artar, sonra bir noktadan sonra düşmeye başlar. Grafikte bu ilişki ters U şeklinde bir eğriyle gösterilir. Şu şekilde mantıklı düşünebilirsiniz. Bir nokta var, bu noktaya kadar bu şekilde yükseliyor. Eğim gitgide düşüyor yükselmesinin, çünkü vergi verdikçe insanlar daha az üretmeye ya da vergi kaçırmaya başlayacağı için bir noktadan sonra artık bu noktadan hani daha fazla kazansam bile vergim arttığı için işte kazancım azalacak düşüncesiyle ya kaçıracak ya çalışmayacak. Bir noktadan sonra bu şekilde düşmeye başlayacak. Laffer eğrisi kısaca bize şunu anlatır. Her ülkenin, her dönemin kendine özgü bir optimal vergi oranı vardır. Bu oran ulaşana kadar vergi arttıkça gelir artar. Ancak bu oranın üstüne çıkıldığında az önce de söylediğim gibi insanlar daha az çalışır, şirketler yatırım yapmaz, vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomi patlar. Sonuç olarak devletin kasasına giren para artmak yerine azalmaya başlar. Gerçek hayattan da örnekler verecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerde Ronald Reagan'ın vergi indirim politikaları Laffer eğrisi tartışmalarıyla şekillendi. Bazı ülkelerde yüksek gelir vergileri yatırımcıların sermayeyi başka ülkelere taşımasına yol açtı. Türkiye'de zaman zaman vergi oranlarının düşürülmesiyle devlet gelirlerinde artış yaşandığı görüldü. Laffer eğrisi çok vergi toplamak için vergi oranlarını sürekli yükseltmek gerekir düşüncesini sorgulamaya başlayan bir düşünce tarzı. Aslında bazen vergi azaltmak devletin daha fazla gelir toplamasına neden olabilir. Sürümden kazanmak gibi düşünebilirsiniz. Tutar düşük olursa parayı düşük görüp ödeyelim gitsin diyen çok fazla olacağı için sürümden kazanıyor gibi daha fazla vergi toplanabilir. Peki sizce şu an ülkemizde vergi oranları optimum noktada mı, yoksa eğimin yanlış tarafında mı duruyor? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.